Bu kanaldaki videolar, yıllarca kafamı kurcalayan meselelerle ilgili kendi verdiğim cevaplardan ve edindiğim bilgi ve tecrübelerden ibarettir. Bu sebeple bilmenin acımasız yolunda ısrarla kalmaya devam eden küçük bir zümreye hitap etmek için hazırlanmıştır. Ipsa scientia potestas est. Bilgi en büyük güçtür. Bu video, Dinler Tarih serisinin ikinci kısmıdır. İlk kısımda Zerdüştiliği ele almıştık. O videoya yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Dinler tarihi anlatırken sadık kaldığım bir tarzım var ve ilk kısımdan son kısma kadar bu tarza sadık kalmaya özen göstereceğim. Buna göre bir dini anlatırken o dinle ilgili bilgilerin dinleyiciye ya da okuyucuya daha iyi aktarılabilmesi için şu adımları kullanarak anlatırım. 1. Dinin özet cümlesi. 2. Dinin simgesi. 3. En sık tekrarlanan dua ya da ibadet. 4. Doğru isimlendirme. 5. Dinler sınıflandırılmasında nerede yer alıyor? 6. Temel kavramları. 7. En önemli şahsiyetler veya tanrılar. 8. Kutsal kitaplar. 9. Eskatoloji. Ve 10. Diğer dinlerle olan ilişkisi. Hinduizm adına bir özet cümle kullanmak başlı başına bir iştir. Çünkü Hinduizm çok fazla fraksiyonları olan ve bölgeden bölgeye bakıldığında bile farklı inanışları ve ritüelleri olan bir din olması sebebiyle bir özet cümleye sokmak zorlu bir iştir. Ayrıca çok köklü bir tarihi olmakla beraber birçok kez yenilenmiş, reforme edilmiş bir dindir. Mesela eski Hindu geleneklerinden birinden bahsetmek gerekirse, şayet bir kadının kocası erken ölürse ve kadın dul kalırsa, o kadın kocasının cesediyle beraber yakılırdı. Fakat şimdilerde bu kural ve buna benzer birçok kural reforme edilmiştir ve günlük hayatta büyük bir çoğunlukla kaldırılmıştır. Bu sebeplerden dolayı, yani çok köklü bir din olması, çok mezhepli olması sebebiyle tek bir cümlede bu dini özetlemek zor olsa da en genel fikri verebilmesi açısından kendi okumalarım ve gözlemlerim sonucunda bu dini Om hecesi etrafında toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Nitekim Om hecesi bir Hindunun günlük hayatının her tarafına sirayet etmiş olup her eyleminde kendine yer edinmiştir. Başka bir deyişle Om hecesi Hindu inancında bir tür besmele gibidir. Kutsal kitaplar külliyatının bir parçası olan Upanishadlarda Om hecesi çok sık yer almakla birlikte genellikle Chandogya Upanishad denilen bölümde bu hecenin her şeyin özü olduğu şu şekilde aktarılır. Tüm varlıkların özü toprak, toprağın özü su, suyun özü bitkiler, bitkilerin özü insan, insanın özü söz, sözün özü Rigveda, Rigveda'nın özü Samaveda, Samaveda'nın özü Udgita, Udgita ise Om'dur. Ve aynı bölümün bir başka yerinde şu şekilde bir öğüt aktarılır. İnsanlar Om hecesi üstüne meditasyon yapsınlar. Dolayısıyla sözü dallandırıp budaklandırmadan en kısa şekilde ifade etmek gerekirse Om hecesi Hindu inancında her şeyin özüdür. Ulunun ulusudur, yani Brahman'dır. Veya Brahman'ın bir başka şekilde telaffuz edilmesidir. Burada küçük bir not bırakalım. Brahman kelimesi burada anlaşılmamış olabilir. Fakat ileriki aşamalarda temel kavramlar açıklanırken anlatılacaktır. Şimdilik Brahman için en yüce gerçek olduğunu bilmemiz yeterli gelebilir. Bu hece yalnızca Hinduizme özgü değildir. Ayrıca Hinduizmin bir bakıma çok ayrı birer mezhebi sayılan Jainizm ve Budizm'de de yer almaktadır. Bununla beraber kendisi bir mistik şairimiz olan Asaf Halet Çelebi, Doğu'nun bu mistik inançlarından, bilhassa Budizm'den çok etkilenmiş ve kendi şiirlerinde bu ögeleri çok sık kullanmıştır. Nitekim onun Om Mani Padme Hum şiiri okunmaya değerdir. Fakat içinde Om hecesi geçmesine rağmen Budist bir öğretiyi çağrıştırdığından biz üzerinde çok durmayacağız. Çünkü Budizmi anlamak için de öncelikle Hinduizm anlaşılmalıdır.
Hinduizm dininin birçok simgesi olmakla beraber biz burada en çok bilinen simgeleri anlatacağız. Birincisi, Om simgesi. Her şeyin özünü temsil etmesi açısından zaman içinde Hinduizmin en çok bilinen sembolü haline gelmiştir. Bugün hangi araştırmayı yaparsanız yapın, yüksek ihtimalle karşılaşacağınız ilk semboldür. Tüm dünya dinlerinin en çok kabul gören bazı sembolleri vardır. Mesela İslam için hilal sembolü kullanılır, Hristiyanlık için haç sembolü kullanılır. Bu türden bir simge kullandığımızda ise Hinduizm için kullanılan simge neredeyse her zaman Om simgesidir. 2. Svastika. Genel anlamda bilgeliği ve hikmeti temsil eder. Bu sembolün belki de en ilgi çekici yanı daha birçok dinde ve ideolojide izine rastlanması ve Nazizmin de sembolü haline gelmiş olmasıdır. Hitler aynı zamanda bir ressamdı ve kendi partisi için bir logo tasarlamak istediğinde bu simgeyi kullanmış ve bunu yenilmezlik simgesi olarak tekrardan yorumlamıştı. Bu örnekte de görülebildiği üzere ideolojiler ve dinler hemen hemen aynı şekilde iş görürler ve çoğunlukla ortaya yeni bir şey çıkmaz. Yani eski inanışların yeniden yorumlanışıyla ya da başka bir deyişle çağa uygun şekilde yeniden kavramsallaştırılmasıyla ortaya yeni bir iddia atılır ve eski iddialar da çoğunlukla unutulur ya da inkar edilir. Halbuki bunlar aynı şeylerdir ve birbirlerine neden-sonuç ilişkisiyle bağlıdırlar. Teolojiye giriş yaptığınızda ve yeterli bir okuma yaptığınızda bu türden benzerlikleri kendiniz de yakalayacaksınız ve güneşin altında anlatılmayan hiçbir şey yoktur savını kendiniz de göreceksiniz ve destekleyeceksiniz. Neticede dinler ve ideolojiler de bir evrime tabidir ve bu gelişim ve dönüşüm sürebildiği yere kadar sürecektir. 3. Lotus. En basit ifadeyle yeniden doğuşu ve saflığı temsil eder. Hinduizmin en sık kullanılan simgelerinden biri olmakla birlikte günlük hayatta çok sık kullanılan bir dövme olmasıyla da ilgi çeker. Bunun sebebi New Age akımlarının bütün dünyada çok geniş bir yankı uyandırması ve meditasyon, çakra, yoga gibi kavramların ve uygulamaların yaygınlaşması ve günlük yaşamda yer bulmasıdır. Dünyada kendini doğrudan Hindu olarak tanımlayan yaklaşık 1 milyar insan olmasının yanında bu söz konusu akımların etkisiyle dolaylı yoldan Hindu sayısının gün geçtikçe arttığı söylenebilir. Kuşkusuz ki Hinduizm gibi devasa büyüklükte duaları, kuralları ve ibadet biçimleri olan bir dinden tek bir duayı çekip çıkarmak zor olacaktır. Ancak yine de genel bir fikir vermesi açısından günlük hayatta çok sık kullanılan dualardan biri olan Gayatri Mantra örnek olarak kullanılabilir. Bir Hindu her sabah bu kısa duayı ya da ilahiyi 108 kere tekrar etmelidir. Ekranda bu duanın orijinal dildeki halini göreceksiniz. Ayrıca Türkçe transkripsiyonunu ve anlamını da görebileceksiniz. Bu ilahi farklı makamlarda okunabilir ve o makamlardan birisi de şu şekildedir. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Biz, evreni yaratan, ibadet edilmeye layık, ışığın ve bilginin beden bulmuş hali olan, tüm cehaleti ve günahı silen, yaratıcının görkemi üzerine meditasyon yaparız. Burada küçük bir not daha bırakalım. Çeviriyi İngilizce versiyonu üzerinden yaptım. İngilizce orijinalinden kontrol etmek isterseniz İngilizcesi şu şekildedir. We meditate on the glory of the Creator, who has created the universe, who is worthy of worship, who is the embodiment of knowledge and light, who is the remover of all sin and ignorance. Hinduizm için yapılan adlandırmalar çok çeşitli olmamakla beraber genelde tarih boyunca aynı isimlendirmeler kullanılmıştır. Ancak burada esas olan şey isimlendirmelerin nereden geldiğidir, yani kaynağıdır. Herhangi bir gözlem sonucu şu şekilde 3 farklı isimlendirme yapılabildiği görülecektir. 1. Brahmanizm.
Bu isimlendirme Hinduizmin en önemli kavramlarından biri olan Brahman kavramı üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla Brahman öğretisini savunan ve yayan din anlamına gelmektedir. Brahman öğretisi ise ileriki kısımda anlatacağımız Hinduizmin temel kavramları kısmında genişçe anlatılacağı için burada kısa tutarak açıklayacağız. Brahman en kısa tabiriyle evrendeki öz, enerji ya da ruh şeklinde açıklanabilir. 2. Hinduizm. Bu kelimenin kökenine indiğimizde ise en temelde Indus kelimesinin bir türevi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Indus Vadisi ya da Indus uygarlığı ise M.Ö. 3000 civarlarında yaşamış olan ve bir dönem sonra Ariler tarafından yıkıma uğratılan bir medeniyetti. Sanskritçe'de Sindhu olarak telaffuz edilirdi. Eski Farsça'da ise bu medeniyete Hindus denilirdi. Latince'ye ise Indus olarak geçmiştir. Dolayısıyla tüm bu kelimeler ya da terimler Indus medeniyetinin farklı şekillerde isimlendirmeleridir. Dolayısıyla Hindu isminin ve bununla bağlantılı olarak Hindistan isminin kökeni eski Farsça telaffuzundan kökenini almaktadır. 3. Sanatana Dharma. Bu isimlendirme ise Hindu inancına sahip insanlar tarafından kullanılmaktadır ve bu inancın tabir yerinde ise gerçek ismidir. Kelimeleri bölerek ayrı ayrı bakıldığında ise Sanatana, evrensel anlamına gelirken Dharma, yasa ya da kural anlamına gelir. Birleştirerek okuduğumuzda bu isimlendirmenin evrensel yasalar olarak okunabileceğini söyleyebiliriz. Evrensel olan sınırsızdır, ebedi ve ezelidir, özlüdür ve en doğrudur şeklinde yorumlanabilir. Ve bu haliyle Zerdüştilerin kendi dinlerini Behdin yani en güzel din olarak görmelerine benzer. Tüm bu isimlendirmeler içerisinde her biri kendi içinde doğru isimlendirmelerdir ve biri diğerinden daha iyi değildir. Ancak yine de dünya genelinde bu din Hinduizm olarak tanındığı için biz de o şekilde tanıyacağız. Genel manada teolojide dinlerin daha iyi hatırlanabilmesi için sınıflandırmalar yapılır ve bu sınıflandırma Tanrı inancı esas alınarak şu şekilde yapılabilir. 1. Tek tanrılı dinler. İslam, Hristiyanlık veya Yahudilik gibi. 2. Dualist dinler. Zerdüştilik, Gnostizm veya Maniheizm gibi. 3. Çok tanrılı dinler. Hinduizm veya Paganizm gibi. Ve 4. Belirli bir tanrı kavramı olmayan dinler ya da doğa yasalarını tanrı kabul eden dinler. Budizm, Jainizm veya Konfüçyüsçülük gibi. Bu sınıflandırmada görülebildiği üzere Hinduizm çok tanrıcı ya da politeist bir din olarak sınıflandırılır çünkü şu ana kadar sayılabilmiş ve tespit edilebilmiş 35 milyon tanrısı vardır. Ancak yine de bu dindeki seyir diğer tüm dinlerden biraz farklıdır. Çünkü bazen monoteist bazense politeist özellikler görülebilmektedir. Bir oryantalist olan Max Müller'e göre çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçişte bir ara form görülür ve bu ara formdaki din anlayışına henoteizm denir. Vedalar okunduğunda bazı ilahilerde bir tanrı çokça övülürken başka bir ilahide farklı bir tanrının çokça övüldüğü göze çarpar. Bu nedenle henoteizm kavramı bu durumu anlatabilmek için üretilmiş bir terimdir. En yüce tanrı kimdir? Sorusunun cevabını Vedalardan anlayabilmek çok güçtür. Hatta belki de mümkün değildir. Bir Hindu inançlısı ya da bir rahip bir ibadeti esnasında bir tanrıya övgüler dizebilir. O esnada sadece ona dua edebilir ve başka bir zaman daha farklı bir tanrıyı seçebilir. Ve bu sefer de tek tanrı oymuş gibi dua edebilir. Fakat bunu yaparken de tüm tanrılara olan inancını ayrıca korur. Bu bakımdan dinlerin sınıflandırması kategorisinde Hinduizm politeist bir din olarak sınıflandırılır ancak henoteist yapısı da göz ardı edilmemelidir. Hinduizmin daha iyi anlaşılabilmesi için en azından şu terimlerin anlaşılması gerekir. Artha, Kama, Dharma, Karma, Moksha, Samsara, Atman, Brahman, Maya, Avatara, kast sistemi, yoga ve meditasyon. Her dinde veya çoğu dinde bir nihai amaç vardır. Örneğin Budizm'de nihai amaç acıdan kurtulmaktır. Veya Hristiyanlıkta nihai amaç Mesih'i takip etmektir. Benzer şekilde Hinduizm'de en nihai amaç yeniden doğuştan kurtulmak ve Tanrı'ya ulaşabilmektir.
Bununla beraber yaşamdayken, yani henüz bedenliyken sahip olunan yaşamsal 4 amaç vardır ve bu amaçlar Hinduizmin temel kavramları içerisinde yer almaktadır. Birinci amaç, artha. Bir insan her şeyden önce bir miktar paraya sahip olmalıdır. Ve bu parayla, yani maddi bir refahla kendisini ve sorumlu olduklarını geçindirmelidir. Bu anlamda Hindu inancında ilk hayati amaç, geçimi sağlamak amacıyla bir miktar zengin olmaktır. Ancak bu zenginlik temel amaç değildir. Yalnızca hayatta kalabilmek adına bir araç olarak görülmelidir. Hindu inancına göre geçici olan hiçbir şey nihai amaç olamaz. Bu anlamda zenginlik ölümden sonra küle dönüşeceği için yalnızca bir ihtiyaç olarak görülmelidir. İkinci amaç, kama. İkinci bir dünyevi amaç hayattan alınacak zevk ile alakalıdır. Bu zevk bir tutkuyu, bir arzuyu veya şehveti gösterir. Acıdan kaçmak ve mutluluğa koşmak gerekir çünkü zevklerini bastırıp acının pençesinde kıvranan bir bireyin bedenen ve aklen sağlıklı kalamayacağı düşünülür. Ancak ilk amaç gibi burada da zevkin veya tutkuların en nihayetinde geçici olduğu bilindiği için bir ömür bunların peşinde koşmak doğru değildir. Bir insanın zevklerini daha doğru yaşayabilmesi için ise Kama Sutra eseri bir nevi yol göstericidir. Üçüncü amaç, dharma. Üçüncü amaç kanunlara uymaktır. Dharma kelimesi ya da terimi bir insanın uyması gereken tüm kuralları belirtir ve bir nevi dini hukuk yasalarıdır. Bu yönüyle Zerdüştilikteki Aşa yasası ve İslam'daki şeriat kuralları gibidir. Dharma terimi karma terimi ile de bağlantılıdır. Bir insanın var olduğu yaşam içerisinde uyması gereken kurallara dharma denilirken bu kuralların sonucuna yani ne kadarına uyulduğunun kayıtlarına ise karma denilmektedir. Ancak karma bir sonraki yaşamda başa gelecektir. Bu yüzden tüm insanlar yasalara elinden geldiğince uymalıdır. Yoksa bir sonraki yaşamında karmaları yüzünden kötü bir durumda doğacaktır. Dördüncü amaç, moksha. Hindu inancında nihai amacın yeniden doğuştan kurtulmak olduğundan bahsetmiştik. Bu amacın tek kelimelik özetine moksha denilmektedir. Dolayısıyla dördüncü ve nihai amaç bir insanın mokshaya ulaşmasıdır. Bu kelimenin Budizm'deki karşılığı ise nirvana'dır. Amaç ve işlev açısından aynı kapıya çıkmaktadırlar ve aynı şeyi anlatırlar. 4 amaçtan ve karmadan bahsettiğimize göre şimdi kalan terimleri teker teker ele alalım. Samsara. Bir insanın ruhu, bedeni yok olsa da ölmez ve karmasının sonucuna göre yeni bir bedene enkarne olur. Bu enkarnasyon yani tenasüh döngüsüne ya da başka bir deyişle ruh göçü döngüsüne samsara denmektedir. Buradaki terimlerin karıştırılmaması gerekir çünkü aralarında küçük farklar vardır. Enkarnasyon ya da tenasüh, bir canlının ruhunun başka herhangi bir canlıya göçünü ifade eder. Buna göre bir insanın ruhu bir sonraki yaşamında karmasının bir sonucu olarak, bir keçi olarak doğabilir. Reenkarnasyon ise bir insanın ruhunun başka bir hayatta yeniden insan bedeninde dünyaya gelmesini ifade eder. Samsara ise bu sonsuz döngüye verilen isimdir. Bir ruh yücelip mokshaya ulaşana dek bu ruh göçünde canlıdan canlıya göç edecektir. Burada eklenmesi gereken bir parantez var. Tenasüh ya da ruh göçü inancı büyük ihtimalle Hindu inancında ilk defa anlatılmasına karşın bu inancın aynısını veya benzerini Antik Mısır'da ve Antik Yunanistan'daki Orfik kültürde görebilmekteyiz. Buna ek olarak hem bir filozof hem de bir cemaat lideri olarak görülen Pitagoras'ın da öğretileri arasında olduğu rivayet edilir. Buna göre Pitagoras, ruh göçü inancını esas alan bir tarikat veya okul açar. Bir insan, başka bir insan bedeninde geri gelebileceği gibi bir hayvan bedenine de enkarne olabilir. Hatta bu durumu o kadar sahiplenmiştir ki, bir rivayete göre bir gün bir köpeğin dövüldüğünü görünce köpeğin duyduğu acı karşısında dayanamaz ve köpeğe vuran kişiye "Hayvana vurma, sesinden tanıdım, o benim eski bir dostumdu" demiştir. Hatta bu öğretiyi sistemleştirerek et yemeyi yasaklamış, kadının ve erkeğin eşit olduğunu anlatmış ve tüm canlıların kardeşçe uyum içerisinde yaşaması gerektiğini savunmuştur. Bunun dışında Pitagoras'ın tenasüh fikrini 22 yılını geçirdiği Mısır'dan almış olabileceği söylenebilir. Fakat Mısır'daki tenasüh birebir anlamda Hindu inancındaki tenasühle örtüşmez. Mısırlıların ölülerini eşyaları ile beraber gömmeleri
ve firavunlarını mumyalatmalarından hareketle onların da tenasüh inancına sahip olabileceği düşünülse de bu hem Pisagorasçı anlamda hem de Hindu inancındaki tenasüh inancıyla birebir örtüşmemektedir. İlk taşı kimin attığı tarihin tozlu raflarında saklı durmakla beraber Pisagoras'ın gezdiği yerlere bakıldığında bazı fikirlerini yolculukları esnasında almış olabileceği öngörülebilir. 18 yaşında doğduğu ada olan Samos'tan çıkmıştır ve sırasıyla önce Thales'in yanında kalmış, akabinden Mısır'a gitmiştir. Ardından Persler tarafından kaçırılarak Babil'e getirilmiştir ve burada Zerdüşt takipçileri olan Magilerden bazı dersler almıştır. Magiler, Zerdüşti rahip topluluğudur ve Pisagor'un ruhun ölümsüzlüğü inancını da onlardan almış olma ihtimali vardır. Babil'den ayrıldıktan sonra 56 yaşındayken doğduğu adaya geri dönmüştür ve burada da çok kalmadan o zamanlar Magna Graecia denen Güney İtalya şehirlerinden biri olan Croton'a gitmiştir ve orada bir okul kurmuştur. Kalan hayatını orada geçirdiği de söylenebilir. Atman ve Brahman. Atman, Hindu inancında öz ya da ruh olarak çevrilebilir ve anlaşılabilir. Brahman ise herkesi ve her şeyi aşan, aşkın bir gerçekliktir. O şekilsizdir, formsuzdur, anlaşılamaz, görülemez ve idrak edilemezdir. O tüm varlığı ve enerjiyi aşar ve yine de dışında kalır. Atman, tüm varlıkların içerisinde yer alan ve yine kendisi de Brahman olan gerçekliktir. Tüm varlıkların Atmanları Maya denen illüzyondan kurtulduktan sonra Brahman ile birleşecektir. Atman ve Brahman maddi dünya yüzünden bir perde ile kapatılmıştır. Ancak en nihayetinde bu perde kalkacaktır ve Atman yine ait olduğu yere yani Brahman'a ulaşacaktır. Bu iki kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için daha önce bildiğimiz bilgilerden yola çıkalım. Mesela Tevrat'ın Tanrısı Yaratılış kitabının 1. bölümünün 26. ayetinde Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım demiştir. Bu ayeti kullanarak Atman ve Brahman arasında bir benzerlik yakalayabiliriz. Tanrı burada Brahman'ı temsil ederse şayet, benzerindeki yaratıklar da Atman'ı temsil eder. Ancak kullandığımız bu benzerlik Atman-Brahman ilişkisiyle aynı olmasa da daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacaktır. Bir örnekle daha açıklayalım. Kur'an'ın Tanrısı Secde Suresi 9. ayette "Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş" demektedir. Buradaki Tanrı'nın ruhu Brahman'a benzetilirse, üfürülen ruh da Atman'a benzetilebilir. Veya daha başka bir şekilde benzetme yaparak anlatmak gerekirse, Brahman bir okyanus gibi ise, Atman o okyanusun içerisinde bir damla gibidir. Maya. Hindu inancında Maya bir illüzyon ve bir aldatmacayı ifade etmek için kullanılır. Kişinin gerçeğe ulaşmasının önündeki engel olmakla beraber hakikati örten bir perde olduğu da düşünülebilir. Brahman mutlak, nihai ve sınırsız gerçektir. Maya ise bu gerçeğin bir yanılsamasıdır. O bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Maya'nın aldatıcılığına kapılan ruhlar şüphesiz ki bir sapkınlık içinde olduklarından bile habersiz durumdadırlar. Bu yüzden Hindu inancında kişi tüm hayatı boyunca Brahman'a ulaşmaya çalışmalı ve kendini Maya'dan sakınmalıdır. Maya, maddi olan yapılar ve fenomenlerle ilgilidir ve maddi olan, geçici olmakla birlikte sonuç itibariyle mutsuzluğa sebep olacaktır. Bir akıl hastası nasıl ki krize girdiğinde aslında hiçbir zaman var olmayan halüsinasyonlar ve sanrılar görüyorsa, insanlar da kendi hayatlarında gördükleri fenomenlerin aslında birer halüsinasyon ve sanrı olduklarını unutmamalıdırlar. Ve daima Brahman'a yani gerçeğe ulaşmaya çalışmalıdırlar. Hinduizm inancındaki bu Maya ve Brahman karşıtlığını Zerdüştilik inancında Asha ve Druj karşıtlığı olarak görürüz. Ancak yine de bunlar tamamen aynı karşıtlıklar değildirler. Zira Zerdüştilik inancında Asha mutlak gerçekliktir ve Druj mutlak yalandır. Ve bunlar birbirlerinden tamamen bağımsızdırlar. Biri diğerine sebep olmuş değildir. Bununla beraber Hinduizm inancındaki Maya ve Brahman karşıtlığı tam olarak bağımsız şeyler değildir.
Brahman her şeyi kapsayan ve yine de her şeyi aşan bir gerçekliktir. Bu şekilde bakıldığında Maya'nın aslında Brahman'ın maddi dünyadaki yansıması olduğunu söylemek çok yanlış olmasa gerek. Maya ve Brahman'ın bir benzerini de Platon'un Devlet adlı diyaloğunda bahsettiği gölgeler dünyası ve idealar dünyası karşıtlığında görmekteyiz. Platon bu fikri ortaya atarken Hinduizm'den haberdar mıydı bilinmez ama onun Devlet adlı diyaloğunun 7. kitabında geçen mağara alegorisi büyük çoğunlukla aynı şeyleri anlatır. Avatara, Hindu inancında zaman zaman dünya dara düştüğünde Tanrı Vishnu gökten inip bir insan vücuduna veya bir hayvan vücuduna girer ve dünyayı o belalardan kurtarır. Tanrı Vishnu'nun avataralarının sayısı hakkında bazı farklı inanışlar olmasına rağmen genelde 10 tane avataranın olduğu söylenebilir. İlk 5 avatara hayvan olarak inmiştir, geri kalanı ise insandır. Bu avataraların sırası şu şekildedir. 1. Matsya 2. Kurma 3. Varaha 4. Narasimha 5. Vamana 6. Parashurama 7. Rama 8. Krishna 9. Buddha 10. Kalkin. Bütün avataralar içerisinde son 4'ünün en önemli avataralar olarak görülebileceğini söyleyebiliriz. 7. avatara olan Rama, Hint edebiyatındaki en önemli destanlardan biri olan Ramayana destanının baş kahramanıdır. 8. avatara olan Krishna ise Mahabharata destanında yer alır ve Hindu inancında çok büyük bir öneme sahiptir. Hatta öyle ki bazı mezhep ve inanışlarda Krishna bizzat bir tanrı olarak bile görülür. Aynı zamanda onun yaşamı ile İsa Mesih'in yaşamı arasındaki benzerlikler gözden kaçmaz. 9. avatara, Budizmin kurucusu olan Buda'nın kendisidir. 10. avatara Kalkin ise bir tür Mesih gibidir. Gelecekte bir gün gelecektir ve bozulmuş olan düzeni yeniden sağlayacaktır. Kast sistemi. Ariler Hindistan'ı fethettiklerinde yerel halk olan Dravidyenleri daha iyi yönetebilmek için sınıfsal bir hiyerarşi kurdular. Buna göre insanlar temelde 4 kasta bölünmüştü. Bunlar sırasıyla 1. Brahmanlar 2. Ksatriyalar 3. Vaisyalar ve 4. Sudralar. Bu 4 kastın dışında bir de dokunulmazlar adındaki paryalar vardı. Bunlar herhangi bir sınıfa dahil değillerdi ve diğer kastlarla yaşamaları da yasaktı. Bu tür insanlar genellikle yerleşim yerlerinin dışında yaşamak zorundaydılar ve herhangi bir mülke de sahip olamazlardı. Bu kastı oluşturan kimseler ya doğuştan paryaydı ya da üst kastlardan olmasına rağmen kendi kastının kurallarına uymadığında kast dışı bırakılmış kimselerdi. Gandhi gibi liderlerin çabalarıyla günümüzde kast sistemi modern şehirlerde varlığını yitirmiş olsa da bugün hala kırsal yerleşkelerde kast sistemi bir şekilde sürdürülmektedir. Yoga ve meditasyon. Hindu inancında Tanrı'ya ulaşmanın bazı yollarından bahsedilir ve meditasyon yolu da bu yollardan biridir. Meditasyon, bir insanın derin zihin faaliyetleriyle saf bir düşünce haline ulaşma çabası iken, yoga, beden saflığını hedefleyen ve bu saf düşünce haline ulaşmaya yardım eden, beden ile zihnin irtibatını sağlayan bir uygulamadır. Yoga ve meditasyonda ustalaşan kişiye yogi denir. Bir yogi, sessiz bir yerde, en üst konsantrasyon haline ulaşmaya çalışır ve bu saf konsantrasyon halindeyken, acıdan ve acının getirdiği felaketlerden kurtulmuş olur. Hinduizm yaklaşık 5000 yıllık tarihiyle şu ana kadar tespit edilebilmiş yaklaşık 35 milyon tanrısı olan Doğu'nun en kadim dinlerinden biridir. Bir tanrının önemi bölgesel olarak değişse de genel anlamda Hinduizm için 3 tanrının göze çarptığını söyleyebiliriz. Buna ayrıca Trimurti de denir fakat Hristiyan teslisiyle benzerlik göstermez. Zira Hristiyanlık inancında teslis, tek tanrının 3 formunu ifade ederken Hinduizm Trimurtisi 3 ayrı tanrının önemine işaret eder. Bu tanrılar sırasıyla yaratıcı tanrı olan Brahma, koruyucu tanrı olan Vishnu ve yok edici tanrı olan Shiva'dır. Bu 3 tanrıya ek olarak Ari ırkın baş tanrısı olan Indra'yı ve Shiva'nın oğlu olan fil başlı tanrıyı yani Ganesha'yı ekleyebiliriz. Bunun dışında da daha birçok büyük tanrı vardır.
Ve bu durum bölgesel olarak ve kişisel olarak değişebilmektedir. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi Hinduizm politeist bir din olmasının yanı sıra henoteist bir dindir. Ve bir tanrının yüceliği zamana ve mekana göre değişebilmektedir. Hindu kutsal kitapları tek ciltlik bir toplama kitaptan ziyade bir koleksiyon ya da bir külliyat gibidir. Ve bu açıdan diğer dinlerin kutsal kitap anlayışından farklılık arz etmesiyle kafa karıştırıcı görünebilmektedir. Yine de doğru benzetmeler yapıldığında bu kafa karışıklığının kolay bir yoldan giderilebildiği görülecektir. Hinduizm'de bu dini kitaplar külliyatı evvela Shruti ve Smriti olarak iki kısma ayrılmaktadır. Shruti kitaplarının Tanrı'dan ilham yolu ile Rishi denilen din adamlarına esin edildiğine inanılırken, Smriti koleksiyonu bu dini inancı güçlendiren ve insanların kendi faaliyetleri sonucunda oluşturduğu bazı efsane, hikaye ve destan kitaplarından oluşmaktadır. Öncelikle Shruti kitaplarına bakalım. Bu koleksiyondaki kitaplar Vedalar, Brahmanalar, Upanishadlar ve Aranyakalar olarak çeşitlenir. İçlerinden en önemlilerini ayıklayıp açıklamak gerekirse, Vedalar ve Vedalardan süzülerek toplanan felsefi ve hikmetli sözleri barındıran Upanishadlar bu türün en önemlileridir. Vedalar 4 kitaptan oluşmaktadır ve isimleri sırasıyla Rigveda, Samaveda, Yajurveda ve Atharva Veda'dır. Bu 4 kitap içerisinde en çok göze çarpan kitap Rigveda'dır. Çünkü bu kısım Vedaların en köklü ve en eski kısmıdır. Bununla birlikte Türkçe'ye de İş Bankası yayınlarından Hasan Ali Yücel klasikleri içerisinde kazandırılmıştır. İçerik olarak tanrıları öven şarkı şeklindeki 1017 bölümden oluşur. Rigveda'da geçen bazı şarkılar ve ilahiler şu şekildedir. Ben Indra ile Agni'ye yakarırım. Biz onlara yakarış şarkısı söylemeyi çok severiz. Onlar baş Soma içicisidirler. Ey iman edenler! Dua edin ve Indra, Agni'yi kutsal törenlerde ululayın. Burada geçen Soma kelimesi Zerdüştilikteki Haoma kelimesiyle aynı şeyi ifade etmektedir. Daha önce Kadim Din Zerdüştilik adlı videoda Haoma'yı ifade etmiş ve bir tür içki olduğundan bahsetmiştik. Ayrıca Avesta boyunca sıklıkla bahsi geçen ruhani bir varlığın da adı olduğundan bahsetmiştik. Daha ayrıntılı bir bilgi için o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Nitekim Hinduizmi anlamanız için öncelikle Zerdüştiliği anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Uygun mevsimde öten kuşlar gibi ilahi okuyan şarkılar da saf taraftan ilahi okusunlar. Trishtup ve Gayatri ölçülerini iyi bilen Sama şarkıcısı gibi söylesinler. Ey kuş, sen de Sama okuyan din adamları gibisin. Tıpkı Brahman oğlu gibi şarkı söyledin. Ey kuş, kısrağına yaklaşan at gibi bize iyi talihten haber ver. Bize her yönden şansı haber et. Ey kuş, burada öterken bize iyi talihten haber ver. Oturduğun zaman hakkımızda iyi şeyler düşün. Uçarken de bir lafta gibi ses çıkar. Bir araya gelmiş cesur çocuklarla bağırarak konuşalım. Tanrı Vishnu, doğmuş veya doğacak olan hiç kimse senin büyüklüğünün sınırlarına erişemez. Sen geniş ve engin göğü kaldırdın ve doğudaki zirveye güvenle sabitledin. Kutsal Asura kendinden geçerek Ulu Vamraka'yı Indra'nın yakınına getirdi. O yakarana lütfunu verecektir. Bu son ayette geçen Asura, Zerdüştilikteki Ahura'dır. Olaya bu şekilde bakıldığında bu iki tanrı isminin en eski İndo-İrani gelenekte aynı şeyi ifade ettiğini, ancak daha sonra insanların inançları içerisinde farklı bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Nitekim en eski İndo-İrani inançlardan ve geleneklerden bahsederken, bu geleneklerin henüz Hint ve İran ayrımının yapılmadığı bir döneme ait olduğunu biliyoruz. Rigveda ve Avesta'nın en eski metinleri birbirine bu şekilde benzer noktalar içermesi bakımından Zerdüşt ve Avesta'nın ortaya çıkış tarihleri açısından bize ipuçları vermektedirler. Şimdi de ikinci kitap koleksiyonu olan Smriti'ye bakalım.
Bu koleksiyonu oluşturan kitaplar çeşitli hikaye, efsane ve destanlardır ve şu şekildedir. Mahabharata, Ramayana, Puranalar, Manu Kanunnamesi ve Mahabharata destanının bir parçası olan Bhagavad Gita. Bu eserler içerisinde Mahabharata ve Ramayana destan türünde yazılmıştır ve dini nitelikler taşıması açısından Hindu inancında sadece bir destan olarak görülmeyip, çok önemli öğütler içeren dini kitaplar ve külliyatlar olarak görülür. Nitekim Mahabharata destanının 18. bölümünü oluşturan ve Efendinin şarkısı şeklinde tercüme edilen Bhagavad Gita ayrı bir öneme sahiptir. Bunun dışında Puranalar, bazı mitolojik efsanelerin ve hikayelerin anlatıldığı eserlerdir. Manu Kanunnamesi ise bir Hindu inançlısının uyması gereken bir takım kurallar içermektedir. Başta da bahsettiğimiz gibi Hindu kutsal kitaplar külliyatı alışılmışın dışında bir bütünlüğe sahip olmasıyla kafa karıştırıcı görünebilmektedir. Nitekim kutsal kitap deyince zihinde canlanan şey tek bir ciltle toplanmış tek bir kitaptır. Ancak bu Hinduizm için geçerli değildir. Zira sadece Mahabharata destanı bile Tevrat ve İncil'in toplam kalınlığının 5 katı kadardır. Hal böyle olunca bu durumu daha iyi anlayabilmemiz için bazı benzetmeler yapmamız lazım. Hindu kutsal kitap külliyatını 2 kısma ayırmıştık ve bunların vahiy kitabı olanlarına Shruti, diğer kısımlarına ise Smriti demiştik. Vahiy kitapları Yahudilikteki Tevrat ile ve İslam'daki Kur'an ile benzer niteliktedir. Yani bunlar vahiy veya ilham ile yazdırılmış kitaplar olup kaynağı Tanrı'ya aittir. Smriti kitapları ise Yahudilikteki Talmud ve İslam'daki hadis külliyatları ile benzer niteliğe sahiptir. Esin ile yazdırılmamıştır. Kaynağı insandır ve barındırdığı hikmetler beşeridir. İslam'daki hadis külliyatlarına bakıldığında Hinduizm inancındaki Smriti kitapları ile hiç de farklı işlevleri yoktur. Hadisler de bir çeşit kutsallığa sahip kabul edilir, onlarla amel edilir ve bazı kesimlerce Kur'an'dan bile daha çok kullanılır. Yahudilikteki Talmud kitapları da aynı işlevlerde kullanılır. Aynı şekilde onların da kutsallığına inanılır ve onunla amel edilir. Buradaki fark belki nüsha sayısı ya da sayfa sayısı ile ilgili bir fark olabilir. Zira Hindu Smriti külliyatı, İslami hadis külliyatını ve Yahudi Talmud kitaplarını katlayacak büyüklüktedir. Birçok dinde ölümden sonrası bir hesap verme ve ruhların cennet ya da cehenneme gittiği bir alemdir. Oysa Hindu inancında ruhlar ölse bile amellerinin yani kendi karmasının ölçüsüne göre bu dünyaya başka bir bedende yeniden gelir. Bu aşamaları en baştan anlatmak gerekirse bir insan öldüğünde bedeni yakılır ve külleri kutsal nehre dökülür. Bundan sonra ruh samsara döngüsüne devam eder ve bir sonraki bedene enkarne olur. Eğer karması iyi işlerle doluysa bir sonraki gireceği beden soylu ve güçlü bir insan bedenine ya da buna benzer iyi özelliklerle donatılmış bir bedene girer. Karması kötü işlerle ve amellerle doluysa eğer bu sefer de çok kötü bir bedene, mesela bir hayvan bedenine ya da aşağı kaslardan bir insan bedenine girer. Hindu inancında esas amacın yani nihai amacın bu samsara döngüsünden kurtulmak olduğunu söyledik. Ruh bu döngüyü yücelip mokshaya ulaşana kadar sürdürecektir. Dolayısıyla bir insanın hayatı boyunca yapması gereken şey hem bir sonraki hayatını daha iyi bir bedende yaşamaktır hem de ruhunu yüceltip bu döngüden kurtulmak ve mokshaya ulaşmaktır. Hinduizmin köklerinin çok eskiye dayanması, kendinden sonraki inançlara ve ideolojilere de katkıda bulunmasını sağlamıştır. En başta Hinduizm ile Zerdüştilik ilişkisini incelemek gerekirse, bu iki dinin muhtemelen aynı kültür ve inançlardan doğmuş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim eski İndo-İrani geleneklerinin uzantılarının bir kısmının hala bile bu iki kadim dinde sürdüğünü gözlemlememiz, bu iki dinin tabir yerindeyse akraba olduğunu gösterir. Yani birinin diğerini etkilemesinden bahsetmek doğru olmaz. Bunun yerine karşılıklı etkileşimden ve aynı kökten gelmiş olmanın benzerliğinden bahsetmek daha doğru bir değerlendirme biçimi olacaktır. İkinci olarak Hinduizmin
Jainizm ve Budizm ile olan ilişkisine bakabiliriz. Birçok insan bu üç dinin tamamen ayrı dinler olduğunu düşünse de aslında öyle değildir. Jainizm ve Budizm, reforme edilmiş Hindu mezheplerinden başka da bir şey değildir. Aralarındaki fark, Jainizm ve Budizmin Tanrı kavramının yüceliğini ve Brahman'ı reddetmiş olması ve bununla beraber Vedaların kutsallığına inanmamış olmalarıdır. Bu açıdan bu iki dine Hinduizmin içinden çıkmış reformcu veya batıni mezhepler gözüyle bakabiliriz. Tabii ki bunu bir Hinduya sorarsanız bu iki mezhebin sapkın mezhepler olduğunu söyleyecektir. Bunların dışında Hinduizm inancı daha pek çok dini ve ideolojiyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. Özellikle son yüzyılda yaygınlaşan New Age akımları ile tüm dünyayı dolaylı yoldan etkilemiş bulunduğunu ve birçok insanın hayat felsefesini ve yaşam amacını bulmasını sağladığını söyleyebiliriz. Bu videoda Hinduizm hakkında yalnızca temel bilgileri vermeye çalıştım. Bu açıdan bu videonun bir tür Hinduizm 101 olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki daha anlatılması gereken bir dünya dolusu bilgi var. Ancak bir yerde durmak gerekiyor. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize iyi davranın. Yolda kalın. Selamlar ve sevgiler.